Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine çok enteresan bir hikaye ile karşınızdayım. Bu durumu yaşayan kişi için hem sevineceğiz, hem üzüleceğiz, hem de zaman zaman ürpereceğiz. Çünkü ben okuduğumda gerçekten çok ürperdim. Keyifli dinlemeler. Merhaba kardeşim. Kanalınızı hep takip ediyorum. Benim yaşadığım şeyleri de paylaşmak istedim. Bu yaşadıklarım hemen hemen 5-6 sene önce başladı. Bir gece rüyamda kendimi otobüsten düşerken gördüm. Allah Allah, bu neyin nesi, hayırdır inşallah dedim ve işe gitmek için hazırlandım. Evimin tam önünde durak var, oradan otobüse biniyorum. Yine her zamanki gibi otobüs bekliyordum. Şirkette de işler yoğun olduğundan aklım oradaydı. Dalgındım biraz. Otobüse bindim, içerisi tıklım tıklım. Arkaya ilerleye gittim. Baktım kapının önü boş. Oraya geçtim. Kapılar otomatik biliyorsunuz. Burada giderken yolda iyice dağılmışım. Farkında olmadan otobüse doğru yaslandım. Durakta inecek varmış. Bunu da fark etmedim. Biraz sonra kapı aniden açıldı ve ben kendimi yerde buldum. Tabii insanlar geldi yardıma hemen. Şoför indi bir şeyim var mı diye. İyiyim dedim. Sadece biraz omzum acıyordu. Bir şeyim yok deyince herkes bindi tekrar. Ben de bindim. İş yerine gittim. Omzumun ağrısı da biraz hafifledi. Benim aklıma hemen gördüğüm rüya geldi tabii. Tıpkı rüyamdaki gibi düşmüştüm. Ondan sonra 3 gün falan rüya görmedim. 3 günün sonunda bir rüya daha gördüm. Farklı bir şehirde olan arkadaşım vardı. Onu gördüm rüyamda. Bana geliyordu, beraber sohbet ediyorduk evimde. O gün akşama doğru telefonum çaldı. Arayan o arkadaşımdı. İşi çıktığı için geldiğini ve beni de ziyaret etmek istediğini söyledi. Çok şaşırdım tabii. Rüyalarım beni korkutmaya başlamıştı. Sonra şunu fark ettim. Her 3 günde bir rüya görüyordum ve ne görsem aynısını yaşıyordum. Asıl beni korkutan kötü rüya gördüğüm günlerdi. Gün boyu acaba ne olacak diye korkuyla bekliyordum. Hatta bir gün annemi merdivenlerden düşerken gördüm. Annem köyde yaşıyordu. O gün öğrendim. Annem merdivenlerden düşmüş ve kolu kırılmıştı. Neden bunları görüyordum, nasıl birebir çıkıyordu, anlam veremiyordum. Asıl önemli olaylar ise ben arkamdan dönenleri de rüyamda görmeye başlamamla oldu. Bizim iş yerinden biriyle görüşmeye başlamıştım. Sevgili anlamında yani. Görüşmemizin üzerinden 4 ay falan geçmişti. Ben onu rüyamda gördüm. Rüyamda sarışın, uzun boylu bir kıza sarıldığını gördüm. Uyandığımda içim huzursuzdu. Tüm rüyalarım çıktığından bu da çıkacak mı acaba, beni aldatıyor mu diye düşünmeye başladım. Ve onu denemeye karar verdim. Akşam bana gelmesini istedim. Bu akşam işim var, gelemem dedi. Daha önce evime gelmemişti ve hep gelmek istiyordu. Bu teklifi geri çevirmesinden iyice kuşkulandım ve çıkıp onun evine gittim. Ben onun evini biliyordum. Bina kapısı açıktı. Girdim hemen. Onun evinin kapısına geldiğimde içeriden kahkaha sesleri geldiğini duydum. İçeride bir kadın vardı. Zile bastım. Sesler kesildi. Benim geldiğimi görüp evde yok gibi yapıyordu ama zaten duymuştum sesleri. Telefonumu çıkardım, aradım. İçeriden telefon sesi de gelince Allah belanı versin diye kapıyı tekmeleyip çıktım oradan. Çıktığımda baktım evin ışıklarını kapatmış, yok sanayım diye. Girerken yanık görmüşüm zaten. O an dedim ki böyle aptal biriyle iyi ki de olmamış. Eve geldiğimde ağlama krizine girdim ama gururuma yedirememiştim. 2-3 hafta sonra da bunu saklamadı zaten. Sosyal medyaya o kızla beraber
fotoğraflarını atmaya başladı. Ve gördüğümde bir kez daha şok geçirdim o an. Hissettiğim acıyı bile unuttum. Kız benim rüyamda gördüğüm kızdı. Sarışın, uzun boylu. Ben o iş yerimden ayrıldım sonradan. Onun yüzünü görmek benim tüm enerjimi düşürüyordu. Yeni girdiğim işte de bizim bölümde hiç erkek yoktu. O katta hep kadınlar vardı. Böyle daha iyi diye düşündüm. Bir süre sonra çalışmam beğenildi ve müdür beni diğer çalışanlara övmeye başladı. Tabi böyle olunca ayağımı kaydırmaya çalışanlar oldu. Kıskançlıklarından bana cephe aldılar. Günaydın desem tripli tripli günaydın diyorlardı. Ben onlara ne yapmıştım ki? Onlar da işini düzgün yapsın, müdür onları dövsün. Ama kendileri işi hep savsakladıkları için çalışan biri gelince bunların rahatı kaçtı tabii. Neyse bir gün rüyamda çalışanlardan birini gördüm. Adı da Sevde'ydi. Sevde benim masamın oraya gelip gizlice çekmeceme bir şey koyuyor, sonra da kilitliyordu. Sıçrayarak uyandım. Acaba ne olacak derken iş yerine gittim. Hemen masama baktım, her yerine baktım ama hiçbir şey bulamadım. Belki de bu da çıkmayacak, her gördüğüm rüya gerçekleşecek diye bir şey yok dedim kendi kendime. Öğle yemeği için ayrıldım oradan. Yemekten sonra tekrar işime döndüğümde çekmeceye bir kez daha bakayım dedim. Açmaya çalıştım, açamadım. Kilitlenmişti. Bende kilidi yoktu. Biri burayı kilitleyip gitmişti. Ve tabii Sevde'nin olduğunu düşündüm. Normalde böyle bir rüya görmesem çekmeceyi asla kontrol etmez, bunu da asla anlamazdım. Hemen masa anahtarı istediğimi söyledim sekreterliğe ve verdiler. Hiç çaktırmadan gelip çekmeceyi açtım. Size yemin ederim açtığımda altın bir kolye buldum. Üstünde de S harfi vardı. Başımdan kaynar sular döküldü. O anda anladım tuzağı. Sevde kolyem kayıp diyerek aratma yapacaktı ve ben çalmış olacaktım. Allah'ıma binlerce kez şükür o günü bana gösterdiği için. Kolyeyi aldım ve gizlice Sevde'nin masasının altına attım. Masanın altında çöp kutusu vardı. Tam dibinde olduğu için dikkat çekmiyordu. Özellikle bakmazsa görmezdi. Bakalım dedim, ne yapacak? Akşam mesai biteceği zaman bu giyindi, çantasını açtı ve içini bir şey arar gibi karıştırmaya başladı. Ben çaktırmadan hazırlanıyor gibi yapıp onu izliyordum. O da etrafa bakıyordu gözünün altından. Sonra birden altın kolyem kaybolmuş diye bağırdı. Koşa koşa güvenliğe haber verdi. Hiç kimseyi çıkarmadılar. Sevde her yer aransın, çok pahalı bir kolyeydi dedi. Güvenlik emin misiniz? Düşürmüş olmayasınız dedi. Ve şöyle kabataslak masanın üzerine baktı. Sonra da yere eğilip masanın altına baktı. İşte o zaman kolyeniz buraya düşmüş, buldum dedi. Sevde'nin yüzündeki şok ifadeyi görmeliydiniz. Eli ayağı titredi. Bir de kolye masanın altından çıkınca güldü herkes. Rezil de oldu tabii. Bu olaydan böylelikle yırttım. Hep şükrettim Allah'a o gün için. Sonra bu rüyalar sadece benimle ilgili olmayıp çevremdeki insanlarla ilgili de olmaya başladı. Mesela bir gün iş yerine hırsız girmişti rüyamda. Çok etkilendim. Müdüre söylemeyi düşündüm. Ama ne diyecektim adama? Rüya gördüm desem bana inanır mıydı sanki? Sonra dedim ki gidip söyleyeyim. Çünkü hırsız girince nasıl olsa inanacak. Ve gittim müdürün yanına. Ama anlatınca gerçek dünyaya dönün lütfen. Burası önemli bir iş yeri ve sizin rüyalarınızla meşgul olamaz dedi. Bozuldum tabii, çıktım oradan. Eve geldim. Telefonla uğraştığım esnada iş arkadaşlarımdan biri iş yerine hırsız girmiş diye mesaj attı. Çok geçmeden mail hesabıma da iş yerinden mesaj geldi. İzinlisiniz diye. Öğrendim ki ne bilgisayar ne saat
hiçbir şey bırakmadan götürmüşler. Bir süre bunlar tekrar temin edilene kadar iş yeri kapalı kaldı. O gitmediğimiz süreçte de müdür beni aradı. Ben önce özür dileyeceğini düşünmüştüm ama tam tersi oldu. "Nereden biliyordun?" dedi. "Size rüyamda gördüğümü söyledim." dedim. "Sen beni salak mı sanıyorsun?" "Ne rüyası? Tanıyor muydun o hırsızı?" dedi. "Bildiklerini polise anlatacaksın." dedi. Aldık başımıza belayı. Karakoldan çağırdılar, gittim ve rüyamda gördüğümü, hırsızı tanımadığımı söyledim. Ve bu yüzden o iş yerinden de ayrılmak zorunda kaldım. Rüyalarım bazen yararlı, bazen de böyle zararlı oluyordu. Ama beni asıl korkutan ölüm rüyaları oldu. İlk önce arkadaşımın annesi öldü. Annesini de tanıyordum, Emine teyze. Emine teyzeyi rüyamda yere düşmüş, bayılmış gibi gördüm. Hemen koşup yardım etmek istedim ama sağ elini kalbine koyup "çok acıyor" diyerek öldü. Uyandığımda hemen arkadaşımı aradım. Sesi çok kötüydü. "Ne oldu? İyi misin?" dedim. "Annem dün gece kalp krizi geçirdi." dedi. Telefonu kapattıktan sonra sinir krizi geçirdim sanki. Saçlarımı yoluyordum. Artık görmeyeyim. Ne olur Allah'ım, bana olacakları gösterme. Bilmek istemiyorum dedim. Ama olmadı. O olaydan bir süre sonra komşumuzun öldüğünü gördüm. Camdan düşerek ölüyordu. Ben de aşağıdan geçtiğim sırada ölüsü önüme düşüyordu. Yine inanılmaz korkmuştum. Ve maalesef o günde komşumuz cam silerken düşüp vefat etmiş. Gaybı yalnız Allah ve onun bildirdikleri bilirmiş. Ben de o bildirdiklerinden olmuştum. Sonra bir gün dedim ki, bu rüyalar benim diğer insanları kurtarmam için gösteriliyor olabilir mi? Kimi kötü görsem ona anlatayım. Mesela camdan düştüğünü görüyorsam, "Seni camdan düşerken gördüm, dikkatli ol" diyeyim dedim ve yine kötü rüya görmeme dileğiyle uyudum. Benim bir alt kat komşum vardı. Hem samimiydik hem de benzer işler yapıyorduk. Rüyamda onu gördüm. Bir salonda konuşma yapıyor ve konuşma yaptığı esnada ayakkabısının topuğu kırılıyor ve rezil oluyor. Bu ayakkabı da siyah rugan bir ayakkabıydı. Uyandım, saat sabah 6:30 falan. Hemen işe gitmeden yakalayayım dedim ve ziline bastım. Sabah sabah beni görünce şaşırdı tabii. "Hayırdır, ne oldu? Kötü bir şey mi var?" dedi. "Galiba olacak" dedim. İçeri girdim ve gördüğüm rüyayı anlattım. İnanır gibi oldu. "Tamam peki. Başka bir ayakkabı giyerim bugün" dedi. Sonra ben de çıktım. Akşam işten geldiğimde kapı çaldı. O gelmişti. "Rüyan çıktı. Ayakkabımın topuğu kırıldı" dedi. "Aynı ayakkabıyı mı giymiştin yoksa?" dedim. "Hayır, farklı giymiştim. Ama yine de kırıldı" dedi. Anladım ki tüm yaşananları görmemle beraber asla olacak olanın önüne geçemiyorum. Uyumak istemiyorum artık. Olacakları önceden bilmek hiç güzel değil. Kesinlikle değil. Tüm gün bir telaşla yaşamak, acaba ne olacak diye düşünmek gerçekten çok kötü. Şimdi daha çok korkuyorum. Ya bir gün rüyamda annemin, babamın öldüğünü görürsem ya da kendi ölümümü görürsem, o zaman ne yapacağım? Hikayemiz burada bitiyor. Allah yardımcın olsun öncelikle. Çoğu kişiye sorsan geleceği önceden bilmek çok cazip gelir ama işin bir de bu boyutu var. Kötü şeyleri de önceden bilmiş olacaksınız. Hastalık, ölüm, kaza gibi her şeyi önceden bilmek kulağa korkunç geliyor. İnsanın psikolojisi bozulur ve hikayede de denildiği gibi olacağın önüne geçemeyiz. Bilmek ama bir şey yapamamak sürekli çaresizlik hissi verir. Kendimi düşerken gördüm diyelim, akşam mı düşeceğim, sabah mı düşeceğim, bir yerime bir şey mi olacak? Bunları düşünürüm gün boyu. O yüzden geleceği bilmek hiç de iyi bir şey değil. Yalnız böyle insanların sayısı da çok fazla. Belki aranızda da vardır böyle.
salih rüyalar görenler, ben ne görsem çıkıyor diyenler. İçinizde böyle diyenler varsa yorumlarını bizimle paylaşırsa çok sevinirim. Sizlerin de başından geçen bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayelerde buluşuncaya dek hoşça kalın.